Merhaba arkadaşlar. Bugün benim için oldukça farklı bir proje var. İlk kez Trench Crusade evreninden bir figür boyuyorum. Aslında bu modeli 3D olarak bastığımda karakter hakkında neredeyse hiçbir fikrim yoktu. Boyamaya başlamadan önce biraz araştırma yaptım. Hikayesini okumaya başladım ve açıkçası karanlık atmosfer beni gerçekten etkiledi. Trench Crusade, sürekli savaşın yaşandığı, inanç ile cehennemin iç içe geçtiği oldukça karanlık bir evren. Bugün boyayacağımız karakter ise Artillery Witch. Ben de bu evrene yeni adım attığım için resmi görsellere ve topluluk boyamalarına uzun süre baktım. Sonunda da kendi yorumumu katarak bu modeli boyamaya karar verdim. Modeli PLA filament ile bastım. Her zamanki gibi önce siyah astar attım, ardından Grey Seer ile zenital uyguladım. Zenital tekniğini özellikle kontrast ve split paint boyalarla çalışırken çok seviyorum. Daha en baştan ışık ve gölgeleri belirlediği için sonraki katmanlar daha canlı ve doğal oluyor. Bu projede figürden önce zemini boyamak istedim. Trench Crusade deyince benim aklıma ilk gelen şey, savaşın hiç bitmediği, toprağın bile huzur bulamadığı bir dünya oldu. Tesseract Glow ile güçlü bir yeşil enerji oluşturdum. Üzerine de diorama efekt kullanarak zeminin büyük bir bölümünü kapattım. Sadece 3-4 bölgede çatlaklar bıraktım. Böylece enerji her yere yayılmak yerine toprağın altından dışarı çıkmaya çalışıyormuş gibi görünmeye başladı. Zemin tamamlandıktan sonra figüre geçtim. İlk olarak cübbeyi Army Painter'ın Cultist Robe ile boyadım. Tek kat uyguladıktan sonra bana biraz açık geldiği için üzerine Null Oil geçerek kumaşı daha koyu ve kirli hale getirdim. Amacım tamamen siyah bir kıyafet yapmak değil. Kumaş dokusu hala seçilsin ama aynı zamanda yıllardır savaşın içinde kalmış gibi dursun istedim. Daha sonra zırha geçtim. Burada parlak ve temiz bir şövalye zırhı yerine uzun süredir savaşın içinde kalmış eski bir çelik görüntüsü hedefledim. Bu yüzden metalleri oldukça mat tuttum ve sadece kenarlarda hafif vurgular yaparak detayları ortaya çıkarttım. Bu noktada karakterden de biraz bahsetmek istiyorum. Artillery Witch, Trench Crusade evreninin en ilginç karakterlerinden biri. İlk başta ben de ismine bakınca klasik bir büyücü gibi düşünmüştüm. Ama hikayeyi okudukça aslında durumun çok farklı olduğunu gördüm. Bu karakter, cehennemin derinliklerinden gelen mühimmatları savaş alanına çağıran karanlık bir varlık olarak anlatılıyor. Yani elindeki bomba aslında sadece bir silah değil, karakterin en önemli parçası. Bu yüzden boyarken özellikle enerjiyi ön plana çıkarmaya çalıştım. Yeşil tonları seçmemin sebebi de buydu. Hikayede bu enerjinin belirli bir rengi belirtilmiyor. Ben de kendi yorumumu katarak yeşil bir cehennem enerjisi kullanmaya karar verdim. Bence hem zemin hem de figürün genel atmosferiyle çok güzel bir uyum sağladı.
Partiler için en dikkat çekici kısmı bence taşıdığı mühimmat. Bu yüzden bomba üzerindeki sembolleri de aynı yeşil enerjiyle boyadım. Maskeyi ve boynuzları da metal tercih ettim. Son olarak Tesseract Glow rengini maskeye, boynuza ve cübbenin alt kısmına çok hafif uyguladım. Böylece zemindeki enerjiyle figür arasında görsel bir bağ oluşturmuş oldum. Zemindeki çatlaklar ile figürün üzerindeki yeşil parıltılar birbirini tamamlamaya başladı. Aslında bunlar oldukça küçük dokunuşlar ama modelin tamamına baktığınızda hepsinin aynı kaynaktan beslendiği hissini vermesi bence en önemli detay. Tesseract Glow aslında yarı saydam bir boya. Yani sürdüğünüz yüzeyin rengini tamamen kapatmıyor. Altındaki renk son görüntüyü doğrudan etkiliyor. Eğer bu boyayı doğrudan siyah ya da koyu gri gibi bir yüzeye sürerseniz enerji efekti oldukça sönük kalır. Bu yüzden enerji vermek istediğim bütün bölgeleri önce ince bir kat beyazla boyadım. Beyaz zemin ışığı daha fazla yansıttığı için Tesseract Glow çok daha canlı ve parlak görünüyor. Aslında aynı boyayı kullanıyorsunuz ama sadece alt rengi değiştirerek tamamen farklı bir sonuç elde ediyorsunuz. Ben bu yöntemi bombanın üzerindeki enerji detaylarında, maskede, boynuzlarda ve cübbenin alt kısımlarında yeşil yansımalarda kullandım. Bence bu küçük hazırlık aşaması efektin inandırıcılığını ciddi anlamda etkiliyor. İlk Trench Crusade figürüm için ortaya çıkan sonuçtan gerçekten memnun kaldım. Bu evrenin renk paleti alıştığım birçok projeden oldukça farklı. Daha karanlık, daha kirli ve atmosferi çok daha ağır. Bu model ilkti ama kesinlikle son olmayacak. Peki siz olsaydınız modeli nasıl boyardınız? Yeşil enerjiyi mi tercih ederdiniz yoksa daha klasik kırmızı cehennem ateşi mi? Yorumlara mutlaka fikrinizi yazın. Eğer Trench Crusade serisinin devamını görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki boyama videosunda görüşmek üzere.